Hoş geldin Kaori. Zor bir maçtı ama yani LPL şampiyonuna karşı oynadınız. Nasıl geçti? İlk önce onu sormak istiyorum. Bence iyi geçtik 20 dakika. Çok rahat kazanmamız lazımdı. Dördüncü Dragon'u zaten savaşı kazanacaktık. Mid, Mid'deki kişi yürümeseydik iki kere yan yana bence çok rahat kazanırdık oyunu. Çünkü Tamken sadece bir kişi yiyebiliyor. İkimiz de o kötü pozisyonda kalınca fight kaybettik. O bayağı kötüydü, bir de tempo kaybetmiştik ondan öncesinde. Bence bayağı free win'di. Viego çok kill almasına rağmen topside tarafında. Anla kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Anladım. Ya Hop ve Missing ikilisine karşı oynadın. Yani sonuçta LPL şampiyonu bir bot lane. Önce 2 ve 2 kill aldınız botta. Sonra işte kule altına girdiniz, orada bir double kill çıkarttın. Ya nasıl bir histi bunu başarmak? Yani normal bir isteği. Çok farklı bir şey yok sonuçta. Oyun oynuyorum. Hı hı, Ee, Daha önce scrim de atıyoruz şu an yani. Bir hafta önce yani play'indeyken scrim de atıyorduk. hı hı. Hop ve Missing'den daha iyi bot lane'lere karşı da scrim attık. Ondan dolayı çok şaşırmadım yani kesince. Anladım. Bir de senin takımla aslında sinerjini sormak istiyorum. Çünkü ya Play'inden sonra Türkiye'de özellikle de seni tabii destekleyenler, seni beğenen arkadaşlar biraz Vulcan'ın Worlds performansına çok yüklendi. Sen ne düşünüyorsun? Uyum sağlayabildiniz mi Vulcan'la beraber bot lane'de? Yani hala uyum sağlama sürecindeyiz çünkü benden önce Deni oynuyordu ve Deni skill olmayı seviyor ve lane'i kazanmayı çok sevmiyor. Yani böyle eşit gitmeyip gidip savaşları kazanmayı seviyor. Oyun tarzı böyle daha çok Reckless gibi diyebilirim. Hı hı. Benim oyun tarzım işte daha çok Upset gibi veya Jekyll gibi diyebilirim. Ondan dolayı yani ilk başta bayağı oyun problemi oldu ama şu an daha iyi gidiyoruz zaten. Bugün de 2 yendik bayağı bot lane'de. Hı hı. Yani daha iyi de gideceğiz bence. Anladım. Ya bana hala garip geliyor sanırım ama daha birkaç hafta önce akademi oyuncusuyken şimdi JD Gaming'e karşı forma giyiyorsun. Ya bu nasıl bir his? Onu anlatabilir misin bize? Yani anlatacak bir şey yok. Zaten bence oynayabileceğim seviyeydi. Hı hı. Ondan dolayı yani ilk başta da bayağı iyi hissettirdi. Ya başta da iyi hissettirmedi aslında. Yarı finale kaybedince bayağı kötü hissettirdi. Medlines yenince bayağı iyi hissettirdi ama o hissiyat bir iki gün kalıyor veya birkaç saat kalıyor. Sonra yine oyun oynuyorsun. Yine rakiplerin hakkında düşünüyorsun. Yine aynı olay yani. Yani çok bir şey hissettirmedi. Çünkü bence oynadığımız oyun takım oyunu biraz. Yani ben biliyordum bence onlara karşı oynayabileceğimi içten. Yani egom yüksekti. Ondan Hı hı. dolayı abartıda sevinmedim. Ama Mad Lions'i 3-0 yenince sevindim, evet. Peki ya bunu aslında daha sonra soracaktım ama tam sen bunu söylemişken sorayım o zaman. Ya Kaori için sıradaki adım ne? Çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. EG hani seni mi tercih edecek, Deni'yi mi tercih edecek onun kararını belki daha sonra verecekler ama sen artık bir az takım teklifi bekleyeceksin sanırım. LCS'ten ya da ADC'den artık bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Yani sıradaki planım kariyer olarak yani onu tahmin etmek çok zor bence. Çünkü gelecek teklifleri bilmiyorum, ne olacağını bilmiyorum. Sıradaki maçların nasıl geçeceğini bilmiyoruz tabii. Ama yani amacım tabii ki de en iyi kadroya sahip olan ve en iyi seçenekleri sunan takıma gitmek. Ana takımda. LEC veya LCS. Hı hı. Veya EG devam etmek istiyor EG. Ve yani ana ligde de oynayıp kendimi göstermek yani. Şu an yani LCS oynasaydım şu an kendimi daha gösterebilirdim rakiplerin daha kötü olacağından. Şu an direkt büyük stage'e başladık. Az antrenmanla. Bence yine de kötü oynamıyorum. Çok iyi oynamıyorum ama kötü de oynamıyorum kendi standartlarıma göre. Hı hı. Kat kat iyi oynayabilirim ama biliyorum bunu. Yani sıradaki planım ana liglerde oynayıp ana ligleri kazanmak. Yani başka bir planım yok. Anladım. Peki Vulcan'la olan sinerjini konuştuk ama genel olarak EG'ye alışabildin mi? Yani ya biraz böyle tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların bir beraber kurulduğu bir kadro aslında EG ve sen de aslında Danny gibi bir genç oyuncusun. Onun yerine yerleştin. Nasıl alışabildin mi takıma? Oyuncular nasıl karşıladı seni? Onları sormak istiyorum aslında. Yani oyuncuların bir önyargısı veya bir şey olmuyor. Yani kadro takım değişiklikleri oldu mu ondan dolayı oyuncular karşıladı tabii ki de. Onun dışında oyun olarak aslında uyum sağlamak, akademiden uyum sağlamaktansa daha kolay. Çünkü oyunu iyi görüyorlar ve oyun hakkındaki fikirleri genellikle doğru oluyor veya mantıklı oluyor. Hı hı. Doğru şeyler yapmasak yönünde yani oyun hakkında konuşurken mantıklı şeyler konuşuyorlar. Aynı aynı pencereden konuşunca veya aynı şekilde iyi bir karşılık verince onlar da anlıyor demek istediğini veya sen anlıyorsun onların demek istediğini. Ondan dolayı uyum kolay ama zor olan şey oyun tamamen farklı oynuyor akademi kıyasla. Mesela bir yıl önce oynadığım oyundan tamamen farklı bir oyuna geçiyoruz.
Ona uyum sağlama süreci vardı. Şu an bence sağladım. Şu an daha iyiyiz o konuda da. Ya öyle yani çok da bir şey yok. Inspired, Batı'nın en iyi ormancısı olarak görülüyor. Ya herhalde takımın da en işte tepede oyuncusu, en yıldız oyuncusu diyebiliriz. Onunla oynamak nasıl? Yani oynamak iyi Casper'la. Hı hı. Yani ne diyebilirim bilmiyorum yani. Bayağı iyi jungle bence. Az hata yapıyor. Çok fazla risk de almıyor. Ve laner'ların oynamasını da kolaylaştırıyor bayağı. Yani takımda olduğu için mutluyum. O kadar. Anladım. Ya Evil Geniuses biraz zor bir gruba düştü. Aslında bu Worlds 2022'de zaten çok güçlü takımlar var ve her grup aslında zor ama işte Kuzey Amerika temsilcisi olduğunuz için hani yine de EG'ye karşı bir tabii ki şey var. Bir ön yargı var. Sen gruptan çıkma ihtimaliniz olduğunu düşünüyor musun? Yani bence var ihtimalimiz. Bugünkü maçtan önce tam emin değildim. Çünkü daha önce hiç yüksek Çin takımına veya Kore takımına karşı oynamamıştım oyun. Hı hı. Belki onlar çok fazla saygısızlık yapmışlardır oyunda. Ondan dolayı çok öne geçmişizdir. Ama bugünden sonra ben çıkabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu oyunu alsaydık bayağı kolay olabilirdi. Ama alamadık. Yine de çıkabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü bence GDG'yi bu kadar zorladıysak G2'yi yenebiliriz. Daha formsuz gözüküyorlar MSI'dansa. Yani 3-4 win almamız yeterli oluyor zaten. Yani bence çıkabiliriz ama %100 değil tabii ki de. Çünkü Çin ve Kore çok güçlü. Anladım. Kuzey Amerika'da oynuyorsunuz Worlds'ü. Takımın evi aslında. Taraftarların önünde oynuyorsunuz. Herhangi bir etkisi oldu mu taraftarların önünde oynamak? Ya bence güzeldi bayağı. Nasıl desem sahneye çıktığımızda falan bayağı desteklediler. Hı hı. Çin takımından fazla destek aldık. Çin takımı da bayağı aldı aslında şaşırdık. Evet, ilginçti. Bayağı evet ilginçti o. Yani güzel bir şeydi yani. Yani özellikle Amerikalı oyunculara çıkınca falan çok fazla hype geliyor. Güzel hissiyat bence. Özellikle falan Jojo falan çıkınca sahneye bayağı destekliyorlar. Görünce güzel yani mutlu ediyor. Anladım. Ee, Ben şunu kendim aslında çok merak ediyorum. Champions Q'da bu kadar fazla profesyonel oyuncuyla antrenman yapman yani Türkiye'den izliyorum ben. Bana çok iyi bir fırsatmış gibi geliyor. Sen Champions Q hakkında ne düşünüyorsun? Ben o kadar olumlu bakmıyorum Champions League'e. Bence çok dengesiz takımlar ve amatör oyuncular oynamamalı bence en iyi amatör. Ama Riot buna izin veriyor. Ondan dolayı bence bayağı dengesiz oluyor takımlar ve diğer şeyler. Ben o kadar da olumlu bulmuyorum. Ben MSI'de Kore'de attığım solo queue'ların daha yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bazı maçlar Champions League'de çok iyi maçlar geçiyor. Böyle 10 Worlds oyuncusu oluyor veya çok fazla Asyalı oyuncu oluyor ama 10 maçın ikisinde öyle oluyor. Anladım. Ama tabii ki de kat kat daha iyi NA solo queue'sundan. NA solo queue'sundan sonra oynamayı her zaman tercih ederim tabii. Ha, okey, anladım. Türkiye'de seni destekleyenlere bir mesajın var mı? Çünkü Zeitnot'un veliahtı olarak görülüyorsun. Zaten bu hani Supermassive'den beri böyle ve senden güzel haberler bekliyorlar. Sen sevindiğin zaman seviniyorlar. Maçlar aslında çok geç saatte senin için bekliyorlar. Onlara bir mesajın var mı? Yani beni destekleyen fanlarıma çok teşekkür ederim. Yani zaten yazdıklarını okuyorum insanların veya emoji falan bırakıyorum okuduysam. Bazen bırakmıyorum böyle kötü gündeysem ama %95'ini okuyorum fanların yazdıklarını. Böyle toksik bir şey yazmadılarsa. Hı hı. Veya gözüme çarpan birisi değilse önceden. Hani çok teşekkür ediyorum destekleri için. Yıllardır verdikleri. Ee, Hani beni mutlu ediyor ve benim mental boom veya nasıl desem böyle burnout olmamamı sağlayan kişiler onlar. Ondan dolayı teşekkür ederim ve desteklemeye devam etmelerini isterim beni. Ve elimden gelenin en iyisini yapacağım onlar için. Teşekkürler Kavri. Gruplar sona ermeden umarım bir kez daha denk gelebiliriz. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Yine.